اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kırk yıl geçti ama öyle güzeldi ki sanki bir gün gibiydi. Hocamız Reisül Kurra Hafız Abdurrahman Gürses merhum 1909 yılında Adapazarı Hendek ilçesi Soğuksu köyünde dünyaya gelmiş. Babası aynı köyün imamı Hafız Said Efendi. İlk tahsilini köyünde ve ilk Kur'an tahsilini de babasında yapmış ve babasında hafız olmuş. Babasından aldığı hafızlık eğitiminin ardından Sakarya'nın Hendek ilçesine gider Gürses. Bir süre akrabalarının yanında kalarak Hendek'te mukabele okur. Bu mukabelelerde karşılaştığı Mahkeme-i Şerriye üyesi Abdurrauf Bey, Küçük Hafız'ın eğitim hayatı için dönüm noktası olur. Okuyuşu, kıraati ve yeteneği Hoca Efendi'nin dikkatini çekince kendisiyle görüşmüş ve kendisine tecvid, talim, tasavvuf dersi verebileceğini ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellaha vel leyli izâ yagşâha. Kısa sürede büyük mesafeler kaydeden Küçük Abdurrahman'a artık Hendek dar gelir. Hendek müftüsü Ali Niyazi Konuk'tan Arapça, nahiv, sarf ve fıkıh ilimlerini de öğrendikten sonra İstanbul'a gider Gürses. Her sene Ramazan'dan önce Esad Efendi Hazretleri'nin oğlu Ali Efendi hocamızı bir pusulayla, bir mektubuyla Hafız Efendi bu Ramazan-ı Şerif'te de gene sizi bekliyoruz diye bir pusula yazar. Hocamız gelir, okur. Böyle birkaç sene bu davet ve icabet, hizmet devam eder. Ancak bu masum, Kur'an ve tasavvuf buluşmaları onların hayatını değiştirecek önemli sonuçlar doğurur. Nitekim 23 Aralık 1930 yılında İzmir Menemen'de gerçekleşen olaylarda azmettirici oldukları gerekçesiyle dönemin uleması hedef alınır. Nakşibendi Şeyh Esad Erbil Efendi de bu gerekçeyle gözaltına alınanlar arasındadır. Gözaltı kapsamı sadece bununla da sınırlı kalmaz. Esad Erbil ile uzaktan yakından ilişkisi olan herkes tutuklanır. Hocamı da içeri almalarının sebebi o mektup oldu aşağı yukarı. Evi arıyorlar. Sandığı açtılar. Bu sandığın yan tarafında bir yer olur. Hoca Efendi'nin, Esad Efendi'nin mektubunu orada bulmuşlar. Suç olarak bu. Bir yılda hapiste, hapis hayatı. Bir kısmı Manisa, bir kısmı Adapazarı'nda gözyaşlarıyla, derin teessür ve düşüncelerle, üzüntülerle anlattığı bir hadisedir.
uğrayan bu süreçte Abdurrahman Gürses'in sırtını dayadığı başka bir güç daha vardır. Esad Efendi Hazretlerine müracaat etmiş, efendim ben çok darlandım demiş burada, çok bunaldım. O mübarek zat şöyle bir murakabeye varmış. Evladım inşallah sen yarın demiş tahliye olacaksın demiş. Yalnız bu sabaha kadar uyumayacaksın demiş. Kur'an okuyacaksın. Özellikle şuraları okumalısın demiş. Hocamız o sabaha kadar uyumamış ve okumuş. Gürses, Menemen imtihanından kurtulmuştur kurtulmasına. Ama oradan aldığı yaralar uzun bir müddet daha sıkıntı çektirecektir. Ve sabahleyin hocamızın delili tersizliğinden tahliye emri gelmiş. Ancak bu kadarlık bir beraberlik ve hizmetten dolayı da kamu hizmetinden men cezası verilmiş. Ve hocamız buradan çıkar çıkmaz memleketine gitmiş. Bir süre oralarda tebdili hava yakmış. Ondan sonra dönmüş. Kayseri'de karşılaştığı Zühtü Efendi'nin kıraat ilmini okumalısın tavsiyesine uyan Gürses, hiç vakit kaybetmeden tekrar İstanbul'a gider. Üsküdar Selimiye Camii İmam Hatibi Hafız Fehmi Efendi'den 3 yıl süreyle kıraat dersleri alır. Fehmi Efendi'den İstanbul tarikiyle aşere ve takrib 10 kıraati ve onun içerisindeki bütün ayrıntılı vecihleri, farklılıkları okumuş, talebelerine okutmuş ve camilerde farklı kıraatlere yer verirdi. Biz bir tekbiri 10 gün 15 gün okuduk. Hocalarımız Allah rahmet eylesin. Öyle selamun aleyküm ve aleyküm selam aldım verdim hadi güle güle öyle şey yok. Bir Allahu Ekber ders bu kadar. Sabah namazından sonra camide Hoca Efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber hadi güle güle. 10 gün 15 gün böyle öğrettiler, böyle öğrendik. 1937 senesinde kıraatı bitirir. Aradan bir sene geçer. 1938 senesinde bir af çıkar. Bu afla hocamızın kamu hizmetinden men cezası kalkar. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde bir aylık bir vazife yapmış. Din görevliliği vazifesini icra etmiş. Ve ardından yapılan bir imtihanla Teşvikiye Camii'nin imam hatibi olmuş. 44 senesinin ortalarında hocamız Beyazıt Camii'nin 2. imamlığına tayin edilmiş ve yaklaşık 35 seneye yakın imam hatiplik göreviyle beraber caminin bünyesinde mevcut olan bir Kur'an kursunda da Kur'an eğitimi yani Kur'an hocalığı yapmış. Anadolu'dan, İstanbul'dan gelen talebeleri orada kabul etmiş ve ders okutmuş ki o talebelerden birisi de benim. Tüm Kur'an-ı Kerim harfleri şeddelendiği zaman şeddeyi gösterecek kadar üzerinde durulacak. Ebbe, işte bu kadar. Ebbe, ebe, o da olmaz. Ebbe, ette, esse. Şeddeyi gösterecek kadar güzelce, harfi belirtecek kadar basılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdî leylen minel mescidil harâm ilel mescidil aksa'llezî bâreknâ havlehu linuriyehu min âyâtinâ. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. İsra suresinde o minel mescidil harami ilel mescidil aksa derken segah yapıyor tizlerde. Ama orada sesini yükseltiyor. Sanki o iki mescit arasındaki uzaklığı vurgular gibi. Enteresandır yani. Ses cinsi tam bir tenor. İyi bir tenordu. O zaten şeyleri de çok sever. Yani yüksek perdeleri çok seven. O perdeleri çok kullanan ve sesine çok hakim. İşte dediğimiz gibi makam bilgisi çok kuvvetli. O tiz makamları çok kullanırdı. Şimdi Abdurrahman Gürses Hoca'nın ismi üzerinde Gürses. Coştuğu vakitte okuyuşu bambaşkadır yani şimdi. Allah vergisiydi o ses, o okuyuş tarzı. Kendine has bir okuyuş tarzı vardı. Hocamızın okuyuşunda yani şöyle özetle İstanbul tavrı dediğimiz Türk tavrı ile Arap tavrını birleştiren, mezceden bir çizgi hakimdir. Peygamber Efendimizin Hazreti Cebrail'den nakliyle Kur'an-ı Kerim'i Arapçanın 7 lehçesi üzerine okunmasına cevaz verilmiştir. Bu başlıca 7 kıraatin dışında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerinde olası yorum farklılığı olabileceği ihtimali nedeniyle de kıraat ilmi ortaya çıkmıştır. Biz şu anda o kıraatlerden birisini okuyoruz. Şu anda Türkiye'de ve İslam aleminin aşağı yukarı büyük bir ekseriyetinde, çoğunluğunda. Hangi kıraat? Asım kıraati. Asım kıraatinin dışında diğer Nafi, İbn Kesir, Ebu Amr, İbn Amir, Asım, Hamze, Kisai, Ebu Cafer, Şeyh Yakup ve Halefül Aşir. Bu 10 kıraat, 7 ve 10. Bismillahirrahmanirrahim. İzes-semâ'u fetaret ve izel kevâkibü teseret ve izel bihâru fucciret ve izel kubûru bu'siret alimet nefsüm mâ قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك. İnfitar suresinin muhtemelen bir başka yeri okumuştur, başka bir sureyi. İnfitarla devam etmiş olsa gerek ki tizlerden giriyor, besmele çekerek. Yani devam eden bir tilavet olduğu belli. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
لنفس شيئا يوم لا تملك نفس 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 لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. İnfitar suresi işte gök yarıldığı zaman diye başlar. Böyle kıyametin kopma hadisesine vurgu yapar. Oradan insanın mağrurluğuna geçer. Ve onu uyarıcı, insanı uyarıcı ifadeler vardır. Burada tefekkür ettirici bir etkisi olan segah makamını kullanır. Tizlerden segah yaparak gelir. Pest bölgelere indikçe makam geçkileri yapar. İşte acemaşıran nameleri yapar, acemaşıran makamı. Oradan da rast makamına geçer ve rast makamıyla karar verir. İnfitar suresini büyük bir keyifle, güzel bir üslub içerisinde, kendisine has üslub ile tek kıraat üzerine şu an dinlediğim yere kadar, yani bir tek kıraat üzere okuyor, Asım kıraati üzere okuyor. Fakat yani hocamızın farklı kıraatleri, vücuh üzere dediğimiz kıraati tatbik ettiği, okuduğu mekanlar vardır, zamanlar vardır. Başta camide, Beyazıt Camii'nde veya özel Kur'an cemiyetlerinde okumuştur. Biz de bunları hocamızdan dinlemişizdir. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû ennemel hayâtu'd-dünyâ la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâsurun fil emvâl. Ennemel hayâtu'd-dünyâ la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tefâhurun beynekum ve tekâsurun fil emvâli vel evlâd. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû ennemel hayâtu'd-dünyâ la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâsurun fil emvâli vel evlâd. Yani biz Hoca Efendi'nin o sesinin, nefesinin güçlü olduğu döneme biz yetişemedik. Ama şunu ben kendisinden dinlediğimi biliyorum.
İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminat ayet-i kerimesini sonuna kadar bir nefeste bitirdiğini kendi ağzından dinledim ben. Malum o ayet aşağı yukarı uzun bir ayettir ve bayağı nefes isteyen, namesi olan bir ayet-i kerimedir. O bir nefeste ben bu ayeti buradan alıp sonuna kadar okudum demişti. Bu şekilde tecvid kaidelerini tatbik etmek benim hasreten tatbik ettiğim bir usuldür. Yani Abdurrahman Gürses makamdan ziyade efendim yani tesir gücü çoktu. Yani insanı böyle kalbinden vurur. Kur'an-ı Kerim icrası ister bir 5-10 dakikalık bir aşırı şerif olsun, ister uzun bir okuyuş olsun, kompozisyon gibidir. Yani giriş, gelişme, sonuç bölümü vardır. Giriş bölümünde peslerden başlar. Gelişme bölümünde o pesler biraz yükselir. Ses tırmanışı diyoruz ona. Name tırmanır yukarılara. Daha da tizlere çıkar. Başka makamlara geçkiler yapar. En sonunda da ya bitirdiği makama döner, peslere tekrar döner ya da başka bir makamla yine pestteki karar bölgesiyle bitirir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Talebeye karşı çok aşırı bir merhametli, şefkatli idiler ve bilgilerini bir an evvel aktarmak için sahi gayret gösterirler. En zevk aldıkları şey talebeye bir harf öğretmekti. Bunların mahrajlarını, sıfatlarını kitap beyan eder. Fakat bu beyanı okumakla iş bitmiyor. Bunları böyle ağızdan, fem-i mühsinden ahzetmek lazımdır. Tüm engellere rağmen elinde tuttuğu Kur'an bayrağını emanet edeceği öğrencilerini yetiştirmek uğruna çekmediği çile, göğüslemediği sıkıntı kalmayan Gürses artık son günlerini yaşıyordur. Abdurrahman Hoca rahatsızlandığı zaman Hoca Efendi'nin saç sakal tıraşından çamaşırların değiştirilmesine, banyosuna varıncaya kadar bu Mustafa Demirkan Hoca bakmıştır. Bu her evladın babasına yapabileceği kadar hizmetini ifa etmiştir. Zaman zaman Beyazıt Camii'nde o pencereden oraya çok dikkatli bakarmış. O ecdada olan muhabbeti Beyazıt Camii'ne, haziresine, etrafına ve civarına zaman zaman mihrabı okuduktan sonra odasına gelirken, imam odasına bu merdivenli, bir basamaklı pencerelerden birisine çıkarak Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev akhta'nâ. Bugün Osman halkayı, bu ilmin, asrımızın bu en büyük ustadını, Reis-ül Kurra'yı kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun. Allahu Ekber.
o arzu ettiği, o zaman zaman pencereden bakıp da buraya defnedilsem diye içinden geçirdiği, niyetlendiği o mezara, o kabri şerife hocamız defnedildi Kur'anlarla ve dualarla.